Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Haftanın zeka sorusuyla yeniden karşınızdayım. Güzel bir soru hazırladım ama bu sorudan öncelikle geçen hafta sorduğumuz soruların cevaplarıyla başlamak istiyorum. Evet, geçen hafta sorduğumuz soruda şöyle yan tarafta fotoğrafını gösteriyorum. Evet, iki tane çilek vardı sağ tarafta, ortada bir çilek vardı, sol tarafta da iki tane çilek vardı, üstte iki tane çilek vardı, altta iki tane çilek vardı. Sağdan sola doğru saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5 yapıyordu. Yukarıdan aşağı saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5 yapıyordu. Elimizde bir tane daha çilek vardı. Bu çileği öyle bir yerleştireceğim ki yine saydığımda, sağdan sola saydığımda 5 yapması gerekiyordu. Yukarıdan aşağı saydığımda 5 yapması gerekiyordu. Bunu nasıl yaparız? Çileği nereye koymamız lazım diye sormuştuk. Bu sorunun cevabı şöyle olacaktı. Evet, öncelikle ortadaki çileği nereye koyuyoruz? Alttaki ikilinin yanına koyuyoruz. Evet. Elimizdeki çileği ise soldaki çileklerin yanına koyuyoruz. Şimdi tekrar sayıyoruz sağdan sola doğru. 1, 2, 3, 4, 5. Yukarıdan aşağı sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, bu şekilde hem sağdan sola saydığımızda 5 tane yapmış oluyor, hem de yukarıdan aşağı saydığımızda 5 tane yapmış oluyor ve bir çilek eklemiş oluyoruz. Geçen hafta kısa bir soru daha sormuştuk. Sorumuz şöyleydi. 8 eşittir 88, 7 eşittir 70, 6 eşittir 54, 5 eşittir 40 ise 3 eşittir kaç diye sormuştuk. Bu soruyu da şöyle formülize ediyoruz. Bakın, bütün sayılara 3 ekliyoruz, sayının kendisiyle çarpıyoruz. Yani 8 artı 3 ne yapar? 11 yapar. 11 çarpı 8, 88. 7 artı 3 ne yapar? 10 yapar. 10 çarpı 7, 70. 6 artı 3 ne yapar? 9. 9 çarpı 6 eşittir 54. Evet, 5 artı 3 8 yapar. 8 çarpı 5 40 yapar. 3 artı 3, evet sorumuza geliyoruz. 3 artı 3 ne yapıyor? 6 yapıyor. 6 çarpı 3 18 yapacaktı. Cevabımız 18 olacaktı. Evet, bu soruyu şöyle de yapabiliriz. 11'den aşağı doğru gelerek çarparak yapabilirsiniz ama burada 4'ü unutmayacaksınız. 4'ü unutursanız orada karıştırabilirsiniz. Evet, bu haftanın zeka sorusuna gelelim. Güzel, orijinal bir soru hazırladım. Sorumuz geliyor. Evet, bir oda var. Odanın içerisinde 3 tane vantilatör var. Evet, 3 tane vantilatör var. Dışarıda da bu vantilatörleri açan 3 tane ayrı anahtar var. Evet, her bir anahtar her bir vantilatörü açıyor. Odaya bir kere girme hakkınız var ve girdikten sonra odadan çıkamıyorsunuz. Hangi anahtarın hangi vantilatörü açtığını nasıl anlarız? Sorumuz bu. Evet, sorumuzu tekrarlıyorum. Odada 3 tane vantilatör var. Vantilatörlerin ortasında ışıklar var. Evet. Ve odaya bir kere girme hakkımız var. Girdikten sonra da odadan çıkamıyoruz ve dışarıda bakamıyoruz. Evet, ne yapmalıyız ki hangi anahtarın hangi vantilatörü açtığını bulabilelim? Bu sorunun cevabını bir sonraki haftanın zeka soruları bölümünde vereceğim. Daha fazlasıyla alakalı kanalıma bekliyorum. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Takipte kalın. Cevapları yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.